Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere altın kelebek modelini göstereceğim. Tabi bu şekli direkt görüyorsunuz. Aslında bu bir sonuç şeklidir. Çünkü söz konusu bu YouTube videosunu oluşturmadan önce Instagram için kısa bir video çektiğim için direkt şablonu, son çıkmış şablonu size göstereceğim. Arkadaşlar burada ilk önce altın kelebek modeli nedir, ne işe yarardan önce bizim bu modeli oluşturan ana çizgileri bilmemiz lazım. Bunlar ne işe yarıyor? Çünkü söz konusu bu bir semboldür. Sembol. Tamam. Şimdi bu hayat çizgisi, tamam. Adı üstünde hayat. İnsanın neyini gösteriyor o zaman? Hayatını gösterir. Dar hayat, dar hayat demektir. Yani çizgi itibariyle hayat çizgisi dar, dar hayat demektir. Tamam. Geniş, geniş hayat demektir. Şimdi akıl profiline bakıyorum. Akıl profiline bakıyorum. Şu bizim neyimiz? Akıl çizgisi. O zaman kişinin akıl potansiyelini ortaya koyacaktır. Bu da ne arkadaşlar? Şu kader çizgisi. Yani diğer adıyla kariyer çizgisi. Kişinin kariyerini gösterir. Şu. Tamam. Peki bu ne? Bu Merkür çizgisi. Merkür. Kısaca para ve iletişim diyebiliriz. Tamam. Şu ne peki? Bu da kalp çizgisi. Kişinin neyini gösteriyor? Kalbi yapısını gösterir. Duygusallığını gösterir. Tamam. Peki şu çizgi ne? Şu bakın nereye gidiyor? Jüpiter parmağına. O zaman bunun adı ne? Jüpiter çizgisi veya başarı çizgisi. Peki bu ne? Şu çizgi ne? Şu. Bu da arkadaşlar bakın bağlantı çizgisi. Görüyor musunuz? Bakın akılla söz konusu kalbi, hatta bir yerde de bakın hayat çizgisini birleştiriyor. Aslında bu şöyledir arkadaşlar. Kalp çizgisinden buraya bir saçak olabilir. Bazen akıl çizgisinden bir saçak olabilir. Ama ben buna ne diyorum arkadaşlar? Bağlantı çizgisi. Bağlantı veya düğüm çizgisi. Düğümlüyor. Bakın düğümlüyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada kelebek, altın kelebek modeli nasıl oluşuyor? Şimdi bakın bu kader çizgisi, bakın kader çizgisi, şu Merkür çizgisi, bakın şu bizim akıl çizgimizdi. Bu bağlantı çizgisiydi. Bu da başarı çizgisi. Bunların kesişimine binaen şu B, bakın şurası B alanı, B üçgeni ve bakın şu alanı görüyor musunuz? A üçgeni oluşuyor. Şimdi bu iki üçgenin birleşimine binaen kelebek modelimiz çıkıyor. Yani kelebeğin birinci kanadı, bu da ikinci kanadı. Peki şimdi bunu bir anlatalım. Nedir, ne işe yarar? Şimdi bir kişinin, Ömer diyelim bunun ismi, Sait Ömer, 23 yaşında bir işe başlıyor. Veya Sait Ömer diye söylemeyelim, A kişisi diyelim. Çünkü şimdi söyleyeceğim rakamları söz konusu kat be kadını kolaylıkla, güzellikle siz de kazanın. Kişi diyelim 23 yaşında kariyeri başlıyor. Tamam. Burası bizim kader çizgimizdi. Kariyeri gösteriyordu. Şurada. 23 yaş buraya denk geliyor. Tamam mı arkadaşlar? 23 yaşında bu arkadaşımız bir işe başladı sıfırdan. Öyle düşünelim. Tamam mı? Ve bu arkadaşımız birinci ayda 10 milyar dolar kazanmış olsun. Hatta bilinçaltı yapılanmamız biraz daha tanımlanabilir olabilmesi adına ben 10 milyar demeyelim de 10 milyon dolar diyeyim. Normalde ben 0, 1, 2, 3 diyecektim de yani bizim ağzımızdan çıkan kelimeler yaratım enerjisine sahip olduğu için ve gerçekten kabul edilebilir bir sayıda ve biraz daha üst oktavdan bir sayı olması adına 10 milyon dolar olması çok da güzel olabilir. Şimdi arkadaşımız burada birinci ayda kaç para kazandı? 10 milyon dolar birinci ay. Mükemmel bir iş yapıyor. 10 milyon dolar kazandı. Şimdi bu arkadaşımız peki bu işinde başarılı olacak mı? Hemen ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Burada ilk bakacağım yer akıl çizgisi. Akıl, bakın buradaki söz konusu çizgileri hareket ettiren şey aslında akıldır. İnsanın
akli becerisini ortaya koyabilmesi. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar ben kaç yaşında başlamıştım işime? 23. O zaman hemen akıl çizgisinden 23 yaşını bulacağım. Bakın akıl çizgisi tam şuraya denk geliyor. 23 yaşı. 23 yaş burası. Tamam. Buraya bakıyorum. Jüpiter çizgisi var mı? Jüpiter. Çünkü Jüpiter neydi? Bolluktu, bereketti, şanstı, paraydı, zenginlikti, başarıydı. Tamam. Hemen bakıyorum. Evet burada bir tane bakın. Ne var burada? Söz konusu Jüpiter çizgisi var. O zaman kişi 23 yaşında bu işte potansiyel başarılı olabilir. Ama başka nelere bakacaktım sevgili dostlar? Bakın şu hayat çizgisi geniş olacaktı. Bakın geniş bir hayat çizgisi de olması lazımdı. Tamam. Ayrıca ne yapacaktık arkadaşlar? Burada Merkür'e de bakacaktık değil mi? Çünkü Merkür paraydı. Bu kişi tamam kariyerini söz konusu güzel bir başarı yaptı ama parayı yani burada güzel yönetebiliyor mu? Parayla iletişimi nasıl? Bakıyorum ne kadar derin, kırıksız, adacıksız mükemmel bir Merkür çizgisi. Bakın 23'te çok güzel. Görüyor musunuz? Tamam demek ki bu arkadaşımız çok akıllı, çok uyanık, parasını da kazanıyor, kontrol etmeyi de biliyor. Tamam mı arkadaşlar? Tabi burada elin şekli, işte buradaki parmak izi, şöyle bakıyoruz mesela örneğin bakın şöyle görüyor musunuz? Merkür parmağın Apollo'ya gitmiş. İşte yine Satürn Apollo'ya gitmiş veya Jüpiter iyice söz konusu burada Satürn'ü birleştirmiş vesaire. Oralara girmiyorum. Ben size sadece en temel tabanda altın kelebek modeli nasıldır onu anlatıyorum. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Yani benim şu an anlattığım bu bilgiler var ya hiçbir şey bilmeyen bir insana anlatıyorum. Yani 7 yaşındaki bir çocuğa anlatıyorum ben şu an. Tamam mı sevgili dostlar? Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşımız 23 yaşında bu işe başlamıştı. İlk ay 10 milyon dolar para kazandı. Tamam. Geldi 35 yaşına kadar arkadaşlar inanılmaz bir para kazanmış. Ne kadar? 1 milyar dolar para kazanmış. 1 milyar. Peki hemen öyle yapmayacağız. Yani tamam 23 yaşında başladı 35'e kadar geldi ya. Burada 1 milyar dolar para kazandı ya 1 milyar dolar. Bunun söz konusu A ve B modeli vardı. Yani ona göre 1 milyar dolar kazanıyor. Hemen pataküte kazanmıyor. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi 23 yaşında başladı ya 10 milyon dolar para kazanmaya başladı ya ilk aydan. Şimdi bu arkadaşımız başarı çizgisi bakın 23 ile beraber başardı. Kariyerinde iyi. Merkür çizgisi de buradan güzel bir destek vermişti ya. Tamam. Kişi burada bakın arkadaşlar aklını her bir alanda doğru kullanıyor. Yani her adımda doğru kullanıyor. Her adımda. Bakın 23 burası. 24'e geliyor. Bakın başarı çizgisi verdi ya buradan başarılı. Diyor ki kardeşim sen burada bir bağlantı çizgisi de verdin ya şuraya. Mesela burası bizim kaç yaşımız oluyormuş? 56. Bunu da yazayım. Hemen şöyle. Şurası 56. Tamam. Şurası tam burası. 56 yaş. Şimdi şöyle. Bizim bu bağlantı çizgimiz var ya arkadaşlar. Örneğin diğer parametreler sabit kalma koşuluyla. Bu el okumanın birinci kaidesidir. Diğer parametreler sabit kalma koşuluyla. Yani sanki hiçbir çizgi yok, başka hiçbir çizgi yokmuş gibi konuşacağım. Sadece bu çizgiler varmış gibi konuşuyorum. Tamam mı? Yani birinci parametre dediğimiz şey bu. Yani diğer parametrelerin sabit kalması koşuluyla. Yani burada işte bir üçgen var. İşte örneğin şurada başka bir Merkür çizgisi var. İkinci bir kalp çizgisi var değil. Sanki hiçbiri yokmuş gibi. Sadece bunlar varmış gibi konuşuyorum. Bir avucun içinde sadece bunlar varmış gibi konuşuyorum. Şimdi bağlantı çizgisi arkadaşlar çıktığı yer var ya şu bağlantı çizgisiydi ya. Nereden çıkmıştı? 23 yaşında. Burada başarı çizgisi var mıydı? Vardı. O zaman bakın bu kişi bağlantı çizgisi bu enerji alıyor buraya bağlıyor. Yani şu alan var ya komple başarı. Kişi 56 yaşına kadar arkadaşlar bakın 56 yaşına kadar aklını çok güzel
kullanarak arkadaşlar 23'te başladığı işte sürekli yükselme potansiyeli verir. Sürekli para kazanıyor. Deliler gibi para kazanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bağlantıcı çizgisi neymiş arkadaşlar? Çıktığı yerdeki enerjiyi düğümlüyor. Nereye bağlanıyorsa bakın kader ve kalp çizgisine bağlıyor. Yani burası komple bakın burası 23 ya. 23 örneğin 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 35. 35 yaşına kadar cepte garanti veriyor. Niye? Bakın başarı çizgisi çıktı. Enerjiyi burada düğümledi. Bakın birinci düğümü verdi, buradan ipimizi aldık, hop buraya düğümledik. Tamam mı arkadaşlar? Söz konusu burada ne oldu? Kişi 23 ile 56 yaş arası doğru bir adımla bu enerjiyi ne yaptı arkadaşlar? Buraya bağladı. Bakın aklen 35 yaşına kadar garanti. Söz konusu bağlantı çizgisi buradaki 23'teki adım attığı doğru adım var ya, o enerjiyi de aldı 56'ya bağladı. Mesela bu bağlantı çizgisi şuraya bağlasaydı o zaman ne diyecektik? Örneğin 50 yaşına kadar garanti gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Veya bağlantı çizgisini geldi şuraya bağladı arkadaşlar. Örneğin burası kaç olsun? 65 olsun. 65 yaşına kadar böyle. Tamam. Yani bağlantı çizgisinin formu neymiş arkadaşlar? Çıktığı yerin enerjisini gittiği yere bağlıyor. Pozitif bir enerji söz konusu bağladığı yere kadar tüm hayat pozitif. Öyle gibi düşünün. Tamam. Öyle gibi düşünün. Ama bu her zaman doğru değil. Niye? Çünkü ben dedim ki diğer parametreler sabit kalma koşuluyla. Yani burada şuradan örneğin 23 yaş skalasında tamam burada bir başarı çizgisi olabilir. Tamam doğru. Ama şurada bir adacık olsa ne olacak? Bütün sistem değişir. Dağılır. Tamam. Ben size şu an en temel bilgiyi veriyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kişi 23 yaşında kariyere başladı. Doğru adım attı. Burada bağlantı çizgisi dedi ki kardeşim senin 56 yaşına kadar ya bu konuda attığın adım başarı getirecek sana diyor. Tamam. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 23'te 10 milyon dolar geldi 1 milyar dolar para kazandı. Ama bu kazanma şekli neye göreydi? Jüpiter'di. Başarı çizgisine göreydi. Bakın burada bu adımı doğru attı ya, burası komple doğru oldu. Yani kişi otomatik olarak 35 yaşına kadar 23'ten 35'e kadar otomatik olarak ne oldu? Başarılı oluyor. Niye? Bakın 23'te attığı adım başarılıydı ya. Bağlantı çizgisi şurayı komple cebe koydu. Dedi ki 23, 24, 25, 26, 35. 35'e kadar aklını doğru kullanma becerisi verecek. O zaman kişi aklını ne yapacak? Buraya indirecek. Bu alana indirecek. Kariyere indiriyor. Çünkü bakın akıl çizgisi ne yapıyor? Bu enerjiyi buraya aktarıyor. O zaman ne olacak? 23'ten 35'e kadar kişi şu alan genişliği kadar, bu çizgilerin enerji gücü kadar dolduracak. Burası ne kadardı? 1 milyar dolardı. Şu alan 1 milyar dolar. A üçgeni 1 milyar dolar değerindeydi. Şimdi bu 1 milyar doları arkadaşlar ileriye yönelik taşıyabilecek mi? Yani üstüne o 1 milyar dolar örneğin 50 milyar dolar yapabilecek mi? Evet, onu yapabilir. Nereden anlıyoruz? Şuradan. Başarı çizgisinden ve bağlantı çizgisindendi. Bakın 35'e kadar aklen kişi parasını doğru kullandı. Aklen. Tamam. Çünkü bakın Merkür çizgisi bir yerde iletişimdi. Yönetimdi bir yerde kariyer noktasında. Bakın o da derin, kırıksız, adacıksız. Çok güzel geliyor. Çok güzel. Tabi burada şöyle bir şey daha ekliyorum. Mesela şöyle bir şey de olsa örneğin. Bu bizim üçgenimiz arkadaşlar. Para üçgeni. Paranı doğru bir şekilde kullanıp ondan nemalandığını gösteriyor duygusal olarak. Hatta ben bir tık daha fantezi yapıyorum arkadaşlar. Bunu ikinci bir boyuta oynatıyorum. Tamam. Şuradan şöyle bir tane de olsa örneğin şurada bizim bir üçgenimiz daha oluşur. Aklın daha iyi kullandığını gösterir. Parasını mükemmel kullandığını gösterir. Ve söz konusu burada bir üçgenimiz var. Bakın şu alan veya bu üçgeni yukarıya da oynatabilirim. Şu alan kişinin kariyer noktasında yaptığı yatırımdan mükemmel derecede duygusal tatmin elde ettiğini görebiliyoruz. Yani kişi şöyle olmuyor. Para kazanıyor, Allah biteceğiz, öleceğiz falan filan o düşüncesi yok. Hani aman kaybederim aman. Hayır. Kişi parasını kazanıyor. Kazanırken de inanılmaz mutlu. Sevinçli. Yani dağıtıyor da aslında ailesine, arkadaşına destekçi de oluyor. Yani o potansiyeli var.
Anlatabildim mi? Şimdi devam edelim. Dedik ki kişi 23 yaşında aklını doğru kullanarak 35 yaşına kadar bağlantı çizgisi bu doğru akıl enerjisini buraya kilitlediğinden dolayı 35 yaşına kadar şu süreç var ya 35 yaşına kadar gösterdiği için kişi 23 ile 35 yaş arası aklını doğru kullandığından dolayı 1 milyar dolar para kazandı. 35'ten sonraki hayatta da arkadaşlar bağlantı çizgisi 23 yaşında Jüpiter'den bolluk, bereket, şans, doğru işi yapmaya yönelik mantıklı adım attığından dolayı bu başarıyı bağlantı çizgisi bu enerji 56'ya birleştirdiğinden dolayı 56 yaşa birleştirdiğinden dolayı otomatik olarak ne oluyor? Kişi 35 yaşından 56 yaşına kadar devam ederek bakın devam ederek söz konusu burada B üçgenini oluşturuyor. Yani kelebeğin ikinci kanadını oluşturuyor. Yani şöyle gibi düşünün. Burası 1 milyar dolarsa tabi diğer çizgiler de olacak ama anlamanız adına söylüyorum. Burası da 1 milyar dolar olsun. Yani 2 milyar dolarlık 56 yaşına geldiği zaman bir para birikimi oluyor. Tamam? Bir para birikimi oluyor. Tabi burada söz konusu normalde başka bir bilgi daha var. Onu anlatmayacaktım ama yani şu an onu da anlatayım. Onu da anlatayım size. Şuradan bir tane de arkadaşlar üçgen çıkar, tamam mı? Bakın çizdim. Şurada da bir tane daha üçgen çıkar, tamam? Bakın. Aslında şöyle. Bakın. Burası 35'ti ya. Şurası 35'ti. Aşağı indiğin zaman arkadaşlar işte 35, 40, 50, 60 böyle gidiyor. Yani aslında buradan da sağlamasını yapabilirsiniz. Şuradan da bizim bir üçgenimiz çıkar. Tamam. Şuradan da bir üçgen çıkar. Söz konusu mesela diyelim şurası 56'dır. Örneğin akıl çizgisiyle Merkür çizgisinin kestiği yer şurası 56 olduğunu düşünün. Tamam. Kişi 56 yaşına kadar bakın aklını mükemmel kullandığını gösterir üçgenle beraber. Anlatabildim mi? Yani parasını efsane çalıştırır bu insan. Efsane. Çok zengin olur. Evet arkadaşlar. Şimdi burada söz konusu altın kelebek modelimiz bu şekilde. Tabii altın kelebek modeli el okumada bunu ben sembol üzerinden söylüyorum. Yani bunu örneğin internete yazdığınız zaman bunu bulamazsınız. Yani İngilizce yazın, Çince yazınız bunu bulamazsınız. Tamam. Bunu ben kendim bu söz konusu şekle binaen bu ismi oluşturdum ki akılda kalsın. Bakın kelebek diyorum. Bakın kelebek. Şöyle bakın. Kelebek modeli. Tamam. Şuraya bir göz koyduğumuz zaman tamamen artık kelebek oluyor. Görüyor musunuz? Kelebek. Akılda kalsın diye. Çünkü beyin arkadaşlar söz konusu özellikle mesela şuradan kader çizgisi çıkan insanların kader yapılanmasına biz baktığımız zaman arkadaşlar tabii gözler de büyük olmak üzere görsel zekaları çok yüksektir. Mesela siz şu an buraya baktığınız an beyniniz hemen şunu diyecek. Kardeşim bir dakika. Şurada bir kader çizgim var diyor cepte. Burada bir akıl çizgisi var. Burada bir Merkür var. Şurada bir başarı çizgisi, bağlantı çizgisi bakın hop zaten direkt kelebek oluştu. Direkt kelebek oluştu. Yani bunu gördüğünüz an hemen diyeceksiniz ki özellikle şu başarı çizgisi ve söz konusu Merkür çizgisinin arkadaşlar derin kırıksız olmasına dikkat edin. Bunu gördüğünüz an söz konusu hayat noktasında potansiyel elinizin şekli neyse altını çiziyorum. Elinizin şekli neyse o alanda para kazanıyorsunuz. Bakın el ateş eli ise yani avuç dikdörtgen parmaklar kısaysa ona göre örneğin iletişim alanda zengin olursunuz. Örneğin veya yönetim mesela örneğin Jüpiter parmağı söz konusu çok belirgin. Tamam. Burada şöyle bir Satürn'e de birleşiyorsa tamam arkadaşlar şunlar da ayrıysa böyle o zaman bu kişi örneğin ne olsun arkadaşlar teknoloji tabanında bir şirketin yöneticisi oradan para kazanır. Tamam. Yani elin şekline göre hangi alanda para kazanacağınızı alıyorsunuz. Tamam. Tabi burada bir sürü detay var. Ben sadece size böyle temelli anlatabileceğim en temel seviyede anlatmaya çalıştım. İnşallah arkadaşlar anlatabilmişim diye düşünüyorum. Siz de inşallah anlamışsınız diye temenni ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü YouTube noktasındaki altın kelebek
modeli bu şekilde. Yurt içi ve yurt dışı analiz yapmayı seçen arkadaşlarımızın Instagram üzerinden mesaj ileterek analiz yapmayı seçebilirsiniz. Hepinize sevgiler.